Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Örgümüzü ister battaniye, ister yelek, hırka, kazak ne isterseniz yapabilirsiniz. Çok hoş bir model olacak. Şimdi zaman kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Bu iki güzel rengi kullanacağım. Açık mürdüm ve kırık beyaz kullanacağım arkadaşlar. Tığımda ucu çengelli tığ, 4 numara 1,60 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Önce mürdüm ipimle başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. Anlatıma yetecek kadar miktarda zincir hazırlayacağım ben. Siz yapacağınız yere göre zincir sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok kasmadan çekin zincirleri de arkadaşlar. Ben bir miktar daha çekeyim. Sonra hemen devamını birlikte yapalım. Evet. Zincirimi hazırladım. Bu kadar anlatım için yeterli. Şimdi zinciri sonlandırdıktan sonra arkadaşlar 2 ilmek geriye geliyoruz ve ikincinin içine batıp buraya bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Ve ilmeklerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 atlıyoruz. 6. ilmeğimizin içine batarak yine bir sık iğne ile burayı sabitliyoruz. Devamında 1 ve 2 zincir. Bir tane ilmek atlayıp ikincinin içine batıp yine bir sık iğne. Devamında 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimizin içine batarak yine bir sık iğne. Devamında 2 zincir. Bir ilmek atlıyoruz. İkincinin içine batıyoruz. Yine bir sık iğne. Bu şekilde zinciriniz bitinceye kadar, sıra sonuna kadar devam ediliyor arkadaşlar. Ben kalan bölümü de yapayım. Sonunda tekrar birlikte olalım. Sıra sonuna geldiğimizde büyük yuvamızı oluşturdum ve devamında hemen yandaki ilmeğe geçerek buraya bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekip geriye dönüyorum. İlk ilmeğimin içine batıyorum. Yine buraya bir sık iğne. Tekrar ipi aldım tığımın üzerine ve büyük yuvamızın içine geçiyoruz. Buraya ikili trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3 taneyi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz araya ve aynı yuvanın içerisine yine trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1, 2 ve 3. 2 grup halinde toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. 3 trabzandan sonra araya bir zincir ve devamında yine bir 3 trabzan daha. Şimdi şu ortadaki, yani büyük yuvamızdan sonra küçük bir yuva yapmıştık ilk sırada. Bunun içine geçip yine bir sık iğne ile burayı sabitliyoruz. Sonrasında yine büyük yuvanın içine geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Araya bir zincir, devamında yine 3 trabzan daha. 1, 2 ve 3. Küçük yuvanın içerisine geçiyorum. Sık iğne ile sabitleyip büyük yuvaya geçerek aynı işlemi bunun içine de yapıyorum. Buraya da 6 tane trabzanımı tamamlayayım. Dönüşü yine birlikte yapalım. Sona geldim. Son bitimi buradaki sık iğnemizin içinden yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir sık iğne yaparak bu bölümü sonlandırıyoruz. Şimdi kırık beyaz ipimi alıyorum. Bitirdiğimiz taraftan başlamıyoruz diğer sıraya. Burası kalıyor arkadaşlar. Buradan başlayacağız. İpimi aldım. Şöyle. Burada da başta bir sık iğnemiz vardı, hatırlarsınız. Onun içinden geçiriyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Buraya sonrasında 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zinciri çektikten sonra ipimi 2 kez doluyorum. Ve aynı sık iğnenin içerisine şu
beyaz krem ipi de arada yürütebiliriz. 1 ve 2 ilmeği çıkarıyorum. İkisi kalıyor arkadaşlar. Tekrar 2 kez doluyorum ve aynı ilmeğin içerisinden yine bir ilmek çekip 2 kere de çıkarıyorum önce. 3 ilmeğimiz kalıyor ve en son bu 3 ilmeği de topluyorum. Devamında 1 ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi 2 zinciri çektikten sonra burada bakın 2 büyük trabzanlarımızın arasında buraya bir sık iğne yapmıştık. Yine ipimi 2 kez doluyorum ve bu sık iğnemin içerisine geçiyorum. 2 kere de çıkarıyorum. 2 tane ilmeğim kalıyor. Tekrardan 2 kez doluyorum. Aynı sık iğnenin içerisine yine 2 kere de çıkarıyorum. Daha sonra da bu kalan 3 ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Yine 2 kez doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine yine 2 ilmeğim kalıyor. 2 kere de çıkarıyorum. Tekrar 2 kez dolayıp yine 2 ilmeği önce çıkarıyorum. Sonra da kalan 3 ilmeği çıkarıp buraya uzun trabzanlar ve bir yuva oluşturmuş oluyoruz. Devamında 1 ve 2 zincir. Yine 2 kez doluyorum. Buradaki sonraki sık iğnemizin içine geçiyoruz. Yine 1 ve 2. 2 ilmeğim kalıyor. Tekrar 2 kere dolayıp aynı ilmeğin içerisinden 2 kere de çıkarıyorum. Daha sonra da kalan 3 ilmeği çıkarıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Tekrar 2 kez dolayıp aynı ilmeğin içerisine 2 kere de çıkarıyorum. 2 ilmek kalıyor. Tekrar 1 ve 2 çıkarıp daha sonra da 3 ilmeğimi birden alıyorum. Devamında yine 2 zincir çekip 2 kere doluyorum. Sona geldik. En sondaki ilmeğin içine batıyorum arkadaşlar. Buraya batıp yine 1 ve 2 çıkarıp tekrar doluyorum. 1 ve 2. 3 ilmeğim kaldı. Üçünü birden çıkarıyorum. Sonrasında yine 2 kez dolayıp başlangıçtaki gibi buraya başlangıçta zincirle başlamıştık. Burayı da oraya eşitlemek için yine 3 kere de çıkardığımız üçlü bir trabzan yaparak sırayı sonlandırıyoruz. Şimdi tekrardan mor ipimize geçeceğiz. Mor ipimi de aldım. Tığımın üzerine krem ipim de tığımın üzerinde. Şimdi buradan mor iple 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve krem ilmeğimin içinden mor ilmeğimi çıkararak bu ipimizi, yani mürdüm ipimizi yukarıya taşımış olduk 3 tane zincirle. Şimdi mor iple devam edeceğiz. Mürdüm iple, pardon. Şimdi devamında buraya 1, 2 ve 3 tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Şimdi ipimizi tığımızın üzerine alıp burada 3 tane trabzanımız vardı. İlkinin, yani baştakinin içine geçerek buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra herhangi bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şu alttaki 2 grup trabzanımız vardı. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta ve araya bir zincir çekmiştik. O zincirin içinden buraya bir sık iğne yapıyoruz. Devamında yine ipimizi aldık tığımızın üzerine ve bu yuvamızın içine 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. Araya bir zincir ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Herhangi bir zincir çekmiyoruz. Sıradaki, bakın bu orta bölüme
zincir çektiğimiz bölüme geçip bir sık iğne. Devamında sıradaki yuvaya geçip yine 1 2 3 trabzan, araya bir zincir ve diğer tarafa da 3 trabzan. 2 ve 3. Yine aşağıdaki zincirimize batıyoruz. Buraya bir sık iğne. Devamında da burada da 3 tane zinciri de sayarsak trabzanımız vardı. Bu araya batıyoruz arkadaşlar. Zincir ve trabzanın arasına. Buraya da sonda yine 3 tane trabzan. Yine burada mürdüm ipimizi çıkardık arkadaşlar. Tekrar buradan krem ipimizle devam edeceğiz. Bunun içinde şöyle arkayı çeviriyorum. Yine baş taraftaki sık iğne ilmeğimizin içine batıyoruz ve krem ipimizi buradan çekerek alıyoruz. 1 ve 2 tane zincir çekiyoruz. Üzerine 2 kez doluyoruz. Alt bölümü tekrarlayacağız şimdi. Ama altta yarım modelle başlamıştık. Şimdi bütün modelle başlayacağız. Bütün yuvalarımızı oluşturacağız. 2 kez doladık. Buradan şurada bir sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnemizin içine, ilmeğin içine geçiyoruz. 1 ve 2. Yine 2 ilmeğimiz kaldı. 2 kez daha doluyoruz. Aynı ilmeğin içerisine 1, 2 kere de çıkarıyoruz ve kalan 3 ilmeğimizi de topluyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine 2 kez doluyoruz. Aynı ilmeğin içerisinden önce 2 ilmek çıkarıyoruz. İkisi kalıyor. 2 kez dolayıp 1, ikisini çıkarıyoruz. 3 tanesi kalıyor ve en son üçünü birden çıkarıyoruz. Araya 1 ve 2 zincir. Tekrar 2 kez doluyoruz ve sonraki sık iğnemizin içine geçiyoruz. Aynı yuvaları, aynı işlemi buraya da oluşturuyoruz trabzanlarımızla birlikte. 3 ilmeğimiz kaldı. Üçünü birden çekip çıkarıyoruz. Araya 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 kez doluyoruz. Aynı ilmeğin içerisine yine uzun trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2 ve kalan 3 ilmeği de birden. Araya tekrar 2 zincir. Ve buradan yine 2 kez dolayıp sondaki yuvaya geçiyoruz. Sık iğneye pardon. Aynı işlemleri buraya da yapacağız. Buradan sonrası zaten hep aynı aşamalarla devam ediyor arkadaşlar. Tekrar mürdüm ipe geçişi göstereceğim size. Sonra da kamera arkasında parçayı büyütüp büyük halini de sizlerle paylaşacağım. 2 trabzanımız tamam. Araya 2, 3 ve 4 zincir. Tekrar aynı ilmeğin içerisine aynı trabzanlardan 2 tane daha. 2 ve kalan 3 ilmeği de birden çıkarıyoruz. 1 ve 2 zincir. Buradan başlangıcı nasıl başlamıştık? Buradan zincir çekerek direkt başlamıştık arkadaşlar. Burada da 2 zincir çekip buradaki en baştaki ilmeğimizin içine batıp sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi buradan mürdüm ipimizi de alıyoruz. Bir tane zincir çekmeniz yeterli. Bir zincir çekip beyaz krem ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Ve şimdi devamında 1, 2 ve 3 geriye dönüyoruz. Buradan ilk sıraya geri dönmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ilk sırayı yapacağız. Pardon, 3 zincir çekmiyoruz. Bir tane zincir çekip ilk baştaki ilmeğimizin içine batıp buraya bir sık iğne. İlk başlangıçta olduğu gibi. Şimdi devamında yuvamızın içerisine geçip trabzanlarımızı yapmaya başlayacağız. Üzerine aldım ipimi ve yuvanın içerisine geçerek 1,
2, 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, aynı yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan daha, 2 ve 3. Buradan ne yapıyorduk? Alttaki zincirli bölümümüzle bir sık iğne, devamında yine herhangi bir zincir çekmiyoruz. Sonraki yuvaya geçip yine 1, 2, azıcık ip sarayım, 3 tane trabzan, araya bir tane zincir, aynı yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan daha. Model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Aşamalar birbirinin aynı, çok kolay ve zevkli bir model. Çok da şık bir model. Sanki ilerlemiş halini az sonra tamamlayıp göstereceğim size. Sanki tersli düzlü kalp oluşacak model ilerledikçe. Yine devam ediyorum. Geçtim. 2, 3, bir zincir ve 3 trabzan daha. 2 ve 3. Buradaki ilmeğin içerisine sık iğne ile bitiriyoruz. Bunu burada bırakıp diğer önceki aşamalarda olduğu gibi krem ipimizle yine yuvalarımızı oluşturup daha sonra yine tekrar aynı aşamalara devam ediyoruz. Şimdi ben kamera arkasında büyük parçayı hazırlayıp hemen geliyorum. Büyüttüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Sanki tersli, düzlü kalp gibi model o şekilde gözüküyor. Ben kalbe benzettim. Tersli düzlü kalbe. Çok hoş bir model, çok şık bir model. İstediğiniz her yerde de kullanabileceğiniz çok yakışacak bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle bırakayım modelimi. Biraz da yaklaştırayım. Evet. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım beğenip benimle birlikte denersiniz. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.